örgü severler, bugün sizlere yine bonbon modelimizin yelek yapımını paylaşmak istiyorum. Yeleğim için 1,5 yumaktan biraz fazla, 2 yumağa yakın Nako Elite Baby kullandım. 5 adet inci düğme kullandım. 3,5 numara şiş ile hazırlamış oldum. Arkadaşlar, yeleğimizin omuz hizasından bitirme eteğine kadarki ölçümüz 35 santim. En kısmımızın ölçüsü ise 31 santim. Rahatlıkla 2-2,5 yaş bebeklerimizin kullanabileceği ölçülerde bir çalışma yapmış olduk. Arka taraftan da şöyle görünümünü sizlerle paylaşayım. Detaylı anlatımına başlayalım dilerseniz. Evet örgü severler, şimdi bir önceki videomuzda bonbon modeli hırkamızın yapımını paylaşmıştım sizlerle. 2-2,5 yaş bebeklerimiz için uygun olacak bir çalışma demiştik. Şimdi aynı modelimizin arkadaşlar yelek çalışmasını birlikte yapmak istiyoruz. Yelek çalışması için toplamda şişime 82 ilmek takarak başladım ve bu 82 ilmeğimizi 5 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı öreceğim. Şu an 5. sıramı örüyorum ve tekrardan ön yüze döndüğümüz zaman hem ilk ilik evimizi açacağız. 12 diş haroşa arayla ilik evlerimizi açmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda roba kurulum sayılarımızı ayarlayacağız. Yine yeleğimizin takımı olan hırkamızın takımı olan yeleği çalışmasında sizlerle birlikte yapacağız. Evet örgü severler, aynı zamanda yeleğimizde yaka düşürme çalışmasında birlikte yapmak istiyorum. Biraz yakamızın daha geniş ve açık şekilde durması için. Şimdi baştan 3 ilmek haroşalarımı ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Ve tekrar bakıyorum. 7 ilmeğim haroşa olarak devam edecek. 3, 4, 5, 6, 7. Birinci ilik evimizde açmış oldum. Şimdi 8. ilmeğimden itibaren düz örüyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Önlerimizi 17 ilmek olarak başladım. Bir kez doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar doladım ve 10 ilmek kol çalışmamı yapıyorum. Doladıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düzümü ördüm. Doladım, bir ilmek düz. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24. Arka bedenim için 24 ilmek düzümü ördüm. Bir kez doladım, bir düz, bir kez daha doladım ve diğer koluma geçtim. Diğer kolum için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi düz olarak örmem. Evet, 24 ilmek arka bedenimiz için kullandık. Daha sonra bir dola, bir düz, bir dola şeklinde kolumuza geçtik. Kollarımız 10'ar ilmekten oluşmuştu arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9, 10. ilmeğimi ördüm. Bir kez doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir kez daha doladım. Şimdi geriye kalan burada 17 ilmeğim var arkadaşlar. Bu 17 ilmeğimin 2 ilmeğini düz olarak örüyorum. Başa tekrar dönüyorum burada. Başa kadar gitmiyorum. Sadece 2 ilmeğini ördüm. Geriye 15 ilmeğim kaldı. Arkaya döndüğümde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ters örgülerimi örmeye başlıyorum. Ta ki diğer yanımın ilk 2 ilmeğini örene kadar. Ters örgüme devam ediyorum. Yaka düşürme çalışması yapacağız dedim özellikle.
Hırka çalışmamızı yaparken bu işlemi yapmadık. Hırkamızın yakasının dik durması daha kullanışlı oluyor. Ama yeleklerimizde boyun kısmının daha kullanışlı ve rahat olabilmesi için yakadan başlamalı. Özellikle bu şekildeki model çalışmalarında yaka düşürmesi çalışması yapıyoruz. Şimdi ters örgülerimi örmeye devam ediyorum. Kol ilmeklerime geçtim. Kol ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, burası artırma yeriydi biliyorsunuz kol ilmeklerimin. Artırdığım ilmeği ters ördüm. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Bakın bu da benim artırdığım yine ilmeğim. Artırma ilmeğimden sonra 2 ilmek daha ters örüyorum. 15 ilmek kaldı yine sağ tarafta. Şimdi burada yine dönüşümü sağladım. Dönüşümü sağladıktan sonra ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. İlkini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Doladım. Bu kez bu ortadaki bir ilmeğim düz biliyorsunuz. Sağına ve soluna birer tane artırma yaptık. Artırma yerlerimiz V şeklinde gideceğinden dolayı artık bir ilmek değil, ortada 3 ilmek düzüm var. 3 ilmek düzüm ördüm, doladım. Kollarım için yine 10 ilmek düzümü örüyorum. Bakın artırma yapacağım yerdeyim. Sabit bir ilmeğim sağında ve solunda birer tane ilmek var. Şimdi bu ilmeklerimin sağına ve soluna artırma yapmam gerekiyor. Doladım. 3 düz. Doladım. Arka bedene başladım. 24 ilmek düzümü örüyorum. 24 ilmek düzümü ördüm. Doladım. 3 düz. Doladım. 10 ilmek düz. Doladım. 1 2 3 düz doladım. Bakın dönüş yapmış olduğum yer burası. Ama 2 ilmeğimi örüyorum. Bir önceki sırada dönüş yapmış olduğum yer çünkü burası. Daha sonra 2 ilmek daha düz örüyorum. Geriye kaldı arkadaşlar 15'ten 13 ilmek. Tekrar dönüyorum. Şimdi bu ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra diğer dönüş yapacağım yere gelene kadar ters örgümü devam ettiriyorum. Evet, ters örgüme devam ettim. Gördüğünüz gibi tersimi ördüm. Burası benim bir önceki sırada dönüş yaptığım yer. 2 ters daha dahil ediyorum. 13 ilmeğim kaldı. Ve yeniden ön yüzüme dönüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Örmeden aldıktan sonra bir düz, 2 düz, 3 düz. Şimdi ortada 5 tane düz örmem gerekiyor. Doladım. 1 2 3 4 5. Doladım. Düz ördüm. Yani sağ ve sola doğru ajurlarımızı kaydırıyoruz arkadaşlar. V şeklini alabilmesi için kol tarafımıza geçtim. 10 ilmek kollarım için düzümü örüyorum. Doladım. 5 düz. Doladım. Arka bedene geçtim. Arka bedenim 24 ilmek. Evet örgü severler. Arka bedenimizdeki 24 ilmeğimizi ördük. Bir doladık, 5 düz, bir doladık, 10 ilmek. Kolumuz için ördük. Yine bir doladık, 5 düz, bir doladık. Şimdi yine dönüş yapacağımız kısımdayım arkadaşlar. Dönüş yapacağım yer gayet net belli. Gördüğünüz gibi bir önceki sıradaki döndüğüm yerde bir açıklık var. Buna 2 düz ilmek daha ekliyorum ve bir kez daha dönüyorum. 3, 6, 7, 8, 9 ilmek kalmış oldu bu kısımda. 2 ilmek daha ekleyerek dönüyoruz. Sayıyorum 2, 4, 6,
8 ve 9. Evet, şimdi tekrar terslerimi örmeye başlıyorum. Diğer başa geldiğimde de 9 ilmek kalacak ve geriye döneceğim. Ve bu benim son dönüş sıram olacak arkadaşlar. Ön yüze döndüğüm zaman böylelikle yakamızı da esnetmiş olacağız. Evet, 2 ilmeğimi daha ördüm arkadaşlar ve bir kez daha dönüşümü sağlıyorum örgümde. Gördüğünüz gibi yakamızı eksilterek. V'miz için son sıramızdayız arkadaşlar. 4 kez yan yana artırmamızı yaptığımızda birinci kısmını tamamlamış olacağız aynı zamanda. Dönüşümü yaptıktan sonra ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 düze tamamladım, doladım. Ortada artık 7 ilmek düzüm var. 7 ilmek düzüm örüyorum. Doladım, koluma geçtim. 10 ilmek düzümü örüyorum. Doladım. Ortalarım artık 7 ilmek düz. Doladım. Arka bedendeyim. Evet. Bir düzümü daha ördüm. Yine 2 düz olarak örüyorum. Örgüme dahil ediyorum. 3, 6, 7 ilmek haroşam kaldı. Bir sonraki sırada bütün ilmeklerimi örerek örgüme dahil edeceğim. Böylelikle yaka düşürme sayımız da bu sıra için bitmiş oldu. Evet örgü severler, masamı tekrar yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi diğer baş içinde tersten ördükten sonra 3, 6, 7 ilmek, 9 ilmek kaldı. Bir sonraki sırada 7 ilmek kalarak hepsini öreceğim. Şimdi bakıyorum. İpim biraz dolaştı. Dönüş yapacağım yere geldim mi? Buna bakmak istiyorum. Evet şu an 2 ilmeğimi dahil ediyorum. 7 ilmeğim kaldı ve geriye dönüyorum örgümde. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Yine bu sefer örgümün başına kadar örüyorum. Bütün ilmeklerimi dahil ediyorum. Ve tekrar bu kısma geldiğimde bu kısımda da bütün ilmeklerimi dahil edeceğim örgüme. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra örgüm için yolculuğuma devam ediyorum. Bu arada artık bu sıra bizim dörtlü artırmamızın, bakın şuradaki 1, 2, 3, 4 dörtlü artırmamızın son sırası oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar ilk yapmış olduğumuz çalışma, yani bu tabandaki çalışmanın aynısını yapmaya döndüğümüz sıradayız. Birinci V'mizi tamamlamış olduk. Bunun için ortadaki düz ilmeğime gelene kadar, bakın sabit bir düzüme gelene kadar düzlerimi örmeye devam ettim. Doladım, bir düz doladım. Artık şu bir ilmeği takip ederek tekrardan aynı V'yi çalışacağım. Ve bu V'den toplamda 4 kez çalışacağım. Ve robamızın son haline bakacağız. Düzlerimi örüyorum diğer arka bedene gelene kadar. Bakın ortada bir ilmek sabit düzümdeyim. Bu düzümün sağına doladım. Bir düz soluna doladım. İlk yapmış olduğumuz şuradaki çalışmamızdan tekrardan başladık. Evet başa kadar geldim, artık dönüş yapmış olduğum yerden son 7 ilmeğimi, yani kenar patlarımın hepsini örerek örgüme dahil etmiş oldum gördüğünüz gibi ve yine V'min ikincisine başlamış oldum. Bu V'den 4 tane yapacağız ve artık bütün ilmeklerimiz örgümüze dahil olmuş oldu arkadaşlar ve robamızın son haline birlikte bakacağız. Artırma ne kadar yapacağız? Ayarlamalarımızı nasıl yapacağız? Bu detayları da paylaşacağım. Evet örgü severler, robamızı tamamladık yeleğimiz için.
Şu şekilde robamızın görüntüsünü açalım. 1, 2, 3, 4 tane dörtlü V şeklinde artırmamı yaptım. Daha sonra bir sonraki 5. artırmadan sadece 2 kez yaptım arkadaşlar. Ve 4 dişten oluşacak şekilde herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan haroşalarımı ördüm. Toplamda robam 18 artırmadan oluşmuş oldu. 2-2,5 yaş için. Çünkü üzerine 4 sırada haroşa örmüş olduk. Şimdi kol ayrımlarını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kollarımızı keseceğiz ve beden çalışmamızla örgümüze devam edeceğiz. Bunun için bu ortada takip eden bir ilmek düzümün hizasına gelene kadar örgümü örmeye devam edeceğim. Baştan 7 ilmek, 5, 6, 7 ilmek haroşamı örüyorum. 8. ilmekten itibaren düz örgüme geçiyorum. 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 36 ilmek. Bu bir ilmeğimi de ön bedenime dahil ettim ve 36 ilmeğe önlerimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi 2 kol bedenim için toplam sayım elimde 18 kez artırma yaptık. Sağda ve solda 18, 18. Toplamda 36, 10 ilmekte başlangıç ilmeğimiz 46. 46 ilmeğimizi kollar için şimdi kesmemiz gerekiyor. Bu ortadaki bir ilmek düzüme gelene kadar kesme işlemimi yaptım. 46 ilmeğimi. Arka bedenim yine bu bir ilmeklik düzüme gelene kadar örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, arka bedenimiz için 62 ilmek düzümüzü ördüm. Daha sonra diğer kol çalışmamın olduğu kısma geldim. Şimdi diğer kolumuz 46 ilmekten oluşacaktı. 46 ilmeğimi bir ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatma tekniğiyle 46 ilmeğimi de kesiyorum ve geriye kalan 36 ilmeğimi de düz örerek sıra başına geleceğim. Dönüşte tekrar ters örgülerle döneceğiz ama modelin kurulma sayısına göre kaç ilmek kol altı artırmaları yapacağız. Bunun hesabını yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben 46 ilmeğimi kesip geliyorum. Şimdi arkadaşlar, modelimizi hesaplarken ne yapıyorum? Bu konuda da sizlere teknik bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz bonbon modelimiz arkadaşlar 1 artı 3 ilmekten oluşuyor. Şimdi 3, 6, 7 ilmeğimi ördükten sonra elinizdeki sayı benimkinden farklı olabilir. Daha büyük veya daha küçük yaşlarda bebeklerimiz için çalışmış olabilirsiniz. Ama robadan sonra model kurulumunu şöyle hesaplamamız gerekiyor. Şimdi ilk birinci ilmeğimizi ilmek düşürme yapacağımıza göre bir ilmekle başlıyoruz. 1, 3. 3 düzümüz. Bir ilmeği düşüreceğiz. 3 ilmek düz öreceğiz. Bir ilmeği düşüreceğiz. 3 ilmek düz öreceğiz. Bu şekilde hesapladığımızda son örgümüzün, yeleğimizin son ilmeğine geldiğimizde bir ilmekle bitme, yani ilmek düşürme olan bir ilmeğimizle bitmesi gerekiyor. Buna denk gelecek şekilde kollarımızın altındaki ilmek sayısını artırabilirsiniz. Şu an ben her iki kolum içinde ikişer ilmek artırdığımda benim hesabıma göre uygun bir sonuç çıkacak arkadaşlar. Ama sizler de kendi hesabınıza yaptığınızda birini 3, birini 2 veya ikisine 3 nasıl denk geliyorsa kol altındaki hesabınız, buna göre ilmekleri artırarak istediğiniz sonuca ulaşabileceksiniz. Şimdi ben her iki kolumda da ikişer tane artırmamı yapacağım. 2 sağda 2 solda ve 3 artı 1, yani 4'er 4'er 4 ve katlarına uygun bir sayı ortaya çıkacak. Tek sayıyla da bitmiş olacak örgüm. Böylelikle bonbon modelini rahatlıkla kurmuş olacağım. Önlerim 36 ilmek, arkam 62 ilmek ve ikişer tane de kol altı artırması benim için uygun bir sayı. Tabi sizin elinizdeki sayılar farklıysa benim sayılarıma
dikkat etmeden dediğim şekliyle yapmanız gerekiyor. 3 artı 1 şeklinde hesap ederek kaç tane artırma yaptığınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. Özellikle bu teknik bilgileri söylüyorum ki arkadaşlar, sonra sayılar uyuşmadığında modeli kurmak ve çalışmak sizler için problem olmasın. Mantığını daha rahat kavrayabilirsiniz diye. Şimdi evet, ters örgülerimi örmeye devam ediyorum. Birinci kolum için 2 ilmek artırdım. İkinci kolum için yine 2 ilmeğimi artıracağım. Daha sonra bir sıra daha ön yüzden düz, arka yüzden tersimizi öreceğiz. Ve bonbon modelini çalışacağız. Bonbon modelimiz aynı modelin hırka çalışmasını kanalımda anlattım, bulabilirsiniz. Ve şimdi yelek çalışmasını birlikte yapacağız. Her kenarlardaki 3 diş haroşa boyunda oluştuğunda modelin bir sıra model çalışması yaptığımız ve geri kalan düz ve ters örgülerden oluşan bir çalışma. Evet arkadaşlar, bir sıra daha düz ve ters örgümü ördüm. Kenarda 2 diş haroşam kaldı. İlk sıramızı 2 diş haroşa boyunda oluştuğumuzda model çalışmasına başlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar kenarlarda 3 diş haroşa boyumuz oluştuğunda model çalışacağız. Yani 6 sırada bir model yapmamız gerekiyor. Gidiş 1, dönüş 2 düşündüğümüz takdirde. Şimdi bakıyorum, 2, 4, 6, 8, 9. ve 10. sıramı örüyorum. Daha ilk evim için 2 sıra daha örmem gerekiyor. Baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum. İlk model çalışmamızı yapıyoruz birlikte. İlk ilmeğimi 1, 2, 3, 4. 4 kez çıkardım. En son haroşa ördüğüm sıraya kadar ilmek düşürme yaptım ve en son haroşamdaki o bir ilmeğimi düz ördüm arkadaşlar. Biraz da sıkıladım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düzümü ördüm. 4. ilmeğime geldiğimde 1, 2, 3, 4. 4 kez ilmeğimi çıkardım. En altta haroşamın üzerinde olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve burada düz ördüğümde biraz da parmağımın desteğiyle sıkılıyorum ki burası biraz daha kabarık dursun. Ve yine 3 ilmek düzümü örüyorum. 1, 2, 3. Dördüncüsünde 1, 2, 3, 4 ilmek düşürme yapıyorum. Ve bu en son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Başa kadar bu modeli uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi kol altındaki artırmalarıma denk gelen bir ilmek kaçırmam var. Bu sıraya özel olmak üzere kol altımı yapmadan geçiyorum arkadaşlar. En son yine 3 ilmeğimi ilmek düşürmemden sonra 3 ilmeğimi ördüm. Ve yine bir düz 3 ilmeğimi ördüm. Bakın ilk ilmeğimi, çünkü kol artırmamızda sıra sayımız artırmalardan dolayı eksik çıkacak. Bundan dolayı bu seferlik yapmıyoruz. Bir sonraki sıramızda kol altı çalışmamızı yapacağız. Şimdi yine 3 ilmek düzüm ördüm. Dördüncüsünü ilmek düşürme yapıyorum. Arka bedenimizde başlamış olduk. Böylelikle 3 artı 1 örmemize devam ediyoruz. Evet sevgili örgü severler, ilk sıramı tamamlamış oldum. Şu an net bir şekilde tabii ki örgümüzün modeli ortaya çıkmadı. Birkaç sıra model çalıştığımızda net görüntüye hep birlikte ulaşmış olacağız. Şu an bakıyorum. Arka taraftan örgümün arka tarafına dönüyorum. 7 ilmek haroşamdan sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Daha sonra başa kadar geleceğim.
2 sıra düz, 2 sıra ters. Yani gidiş 1, dönüş 2. 4 sıra daha ördüğümüzde, bu ters sıramızda dahil ettiğimizde 5 sıra olacak. Ön yüze döndüğümüzde kenarda da 3 diş haroşa oluşmuş olacak ikinci modelimiz için. Evet örgü severler, şimdi ikinci modelimizin kurulumuna başlamak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek haroşam oluşmuş. 13. sırama başlarken 3. kez de ilkevimi açmak istiyorum. Burada 3 ilmek haroşamı ördüm, bir kez doladım. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Geriye kalan 2 ilmeğimi de haroşa örerek 7 ilmekten oluşan patlarımı tamamlamış oldum. Şimdi gidiş 1, dönüş 2. Şöyle hesaplayalım ya da arkadaşlar. İlk 2 diş haroşam oluştuğunda model çalışmamızı yapmıştık, bonbon modeli. Gördüğünüz gibi bu 2 diş haroşanın üzerine 3 diş haroşa daha ördük. Şimdi tekrardan model çalışmasına başlayacağız. Birinci sıramızdaki modeli çalışırken birinci ilmeğimizi ilmek düşürme yapıp 3 düz örüyorduk hatırlarsanız. Şimdi ikinci model çalışmamızı ise baştan 2 ilmek düz örüyorum arkadaşlar. 3. ilmeğe geldiğimde 1, 2, 3, 4 ilmek düşürme yapıyorum. Tabandaki düz ilmeğimi alıyorum ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düzümü ördüm. 4. ilmeğim aşağıdaki 3 düzümün tam ortasındaki ilmeğe denk geliyor gördüğünüz gibi. 3 ilmek düzümü ördükten sonra yine ilmek düşürme yapıyorum. Sonra bu ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 düz. Dördüncüsünde ilmekleri çıkarıyorum. 3 düz. Bakın ikinci sıra bonbon modelimizde bu şekilde oluşacak. Birincisi, daha sonraki 3. sıramızda birinci sıramız aynı olacak. 4. sıramızda ikinci sıramız. Yani bütün modelimiz bu iki kalıptan ibaret ve yeleğin boyu oluşana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Modelimiz çok kolay, çok pratik ve çok eğlenceli bir model gördüğünüz gibi. Her 2 sıralık modeli tekrarlayarak boyu oluşana kadar örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Aralarımız 3 diş haroşa boyunda. Bir sıra model çalışmış oluyoruz. Geriye kalan 5 sıra 6 sıradan oluşan modelimiz için 5 sıra sadece ters ve düz örgü örüyoruz. Bir sıra model çalışıyoruz. Evet örgü severler, yeleğimizi tamamladım gördüğünüz gibi. Roba kısmımız bittikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 adet model çalıştım. 5 dişten oluşacak şekilde bitirme haroşalarımı ördüm ve yeleğimizin kesme yaparak lastik kısmını tamamlamış olduk. Yeleğimizin boyu 35 santim oldu arkadaşlar. En uzunluğum ise 31 santim oldu. 2-2,5 yaş bebeklerimizin rahatlıkla kullanabileceği ölçülerde bir çalışma yapmış olduk. Şimdi bir sonraki videomda bere ve atkı çalışmalarını yaparak takımımızı tamamlayacağız. Önceki videomda ise hırka çalışmasını yapmıştık sizlerle. Yeni anlatımlarla görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.